İç dünyanızda şeytanın bir odası var. O odadan sürekli acaba nasıl bunun aklını karıştırırım, nasıl bunun ayağını kaydırırım düşüncelerinde. Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın yanında olup da onların iman etmesini engelleyen zat şeytan. Adam bir video izliyor, 20 yıldır inançta 15 dakikada kaybediyor. Şeytan çok kurnaz, çok samimi, çok profesyonel, işini çok iyi yapıyor. Sen gece uyuyorsun, şeytan uyumuyor. Sen bir şeylerle meşgul olurken dünyayı unutuyorsun, şeytan seni unutmuyor. Şimdi bir insan inançsızsa, bir inanç olmazsa inançsızlık karşısında neye inanabilir? Hiçbir şeye inanamaz yani. Aklına bir şey de gelmez zaten adamın. Şimdi bir adam ateistse aslında birinin Allah'a inanması onun için kendini ispat edebilmesi adına büyük bir şans. Çünkü adam kendini nasıl konumlandıracak kainatta? Ben Allah'a inananlara karşı ateistim, inançsızım. Ben inanmıyorum desen boşa düşüyor adam. Tamam sen de benim gibisin diyor ama inanacağı, savunacağı bir şey kalmıyor. Yani bu şöyle düşünün. Galatasaray'ın şu anda Galatasaray olmasının temel etkeni ne? Fenerbahçe. Bak hemen akla geliyor değil mi? Şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe'nin öyle olmasının temel nedeni ne? Beşiktaş. Çektin mi birini aradan kendilerini ifade zorlaşıyor, doğru mu? Yani Galatasaray ligde bir yoğun mücadeleye girmese, Şampiyonlar Ligi'ne gitse kendini ifade edemez. Şimdi inançsız insanların da aslında temelde şunu anlamaları lazım. Şimdi bunu dinleyince insanların aklına şu geliyor. Ha zaten biz de inançsızlığı savunuyorduk falan diye geliyor ama bir inanç olmadan inançsızlığı savunmak da mümkün değil aslında. Yani Allah'ın varlığına, birliğine birileri inanacak, bunu ispat edecek. Sen de buna tez sunmaya çalışacaksın. Aslında ateistlerin kendilerini ifade etme, var olduklarını, kainatta bir mana ifade ettiklerini, yani o düşünsel açıdan söylüyorum, sağlayan şey aslında inanç. Yani bir Allah'ın varlığı aslında onu kendini ifade etmesini sağlıyor. Şimdi neden bu kadar kendiliğinden olmayan bir şeyle alakalı sürekli mücadele halindeler? Karşıda bir Allah var, hayır o yapmamıştır, kendinden olmuştur. Hayır Allah yapmamıştır, başkalaşmıştır, evrimleşmiştir diyorlar. Neden? Allah'ı inkar ettiklerinden dolayı mı yapıyorlar bunu gerçekten? Çünkü temellendirme Allah'a inkara yönelik ya. Yani yok olan bir şeyi niye savunasın ki? Şimdi ben sana diyorum ki Alperen bizim köyde bir tarla var ama yok. Git onu bana ispatla yok olduğunu. Şimdi mesela ben bir ateiste Allah'ın var ve bir olduğu noktasında çok fazla şeye girmem, tartışmaya girmem. Mesela her sanat bir sanatkarı icap eder. Aklım bunu gerektiriyor. Mesela burada bir Red kamera var, burada bir Canon kamera var. Bunları yapan biri olmak zorunda bence. Buna binaen kainat bunlardan çok daha sanatlı olduğu için ben bu noktada ne diyorum? Bunu yapan biri olmak zorunda diyorum. Kenara çekiliyorum. O ne yapıyor? Hayır. Hadi ispat et. Bak teoriler ekseriyetle. Teori ne demek? Bilimsel bir done mi demek? İspat edilmemiş teori sunulmuş. Yani olup olmayacağı ilerleyen süreçlerde belki belli olabilecek şeyler demek. Şimdi adamın kendini ifade edebilmesinin aslında karşılığı bizzat Allah'ın kendisi. Şimdi şeytan insanları öyle yerlerden yakalıyor ki Allah yoktur de diyor ama cümlenin içinde Allah var. Biz şey mi diyoruz? Ateist yoktur de Allah ispat olsun falan. Böyle bir saçmalığa girmiyoruz değil mi? Biz ne diyoruz? Sanat varsa sanatkar olmak zorunda. Bir nizam ve intizam varsa bir müdebbir yönetici olmak zorunda diyoruz. Sebeplerin dışında sisteme bakıyoruz ve diyoruz ki sistem varsa düzenleyen vardır. Şimdi şeytan insanları şuraya iteliyor. Diyor ki ya bu kendiliğinden olmuş olamaz mı? Böyle bir şey mümkün mü? Düşündürüyor. Ondan sonra diyor ki işte atomlar kendi kendine diziliyorlar. Adama normal şartlarda günlük hayatta basit sorduğun şeylerde bunu kabul etmez. Mesela siz az önce buraya bir bardak koymuştunuz. Bardağın içi boştu. Hadi bardak dolu diye farz edelim. Ben geldiğimde derim ki çayı kim koydu ya derim. Aklım ne arar? Yapanı arar. Yani bir kasıt arar. Kainatta da böyle kasıtlar var mı? Mesela güneşin sistem olaraktan kendi işleyişini hiç bozmaması. Bir kere güneş de zaten biraz bizim gibi düşünce akıl olsa bize ısıyı ve ışığı niye bedava versin? Dünyada böyle biri var mı? Yaptığı her şeyi bedavadan verecek. Mobilya yapacak, kapının önüne koyacak, diyecek ki isteyen alsın. Evin kanepelerini yapacak, mobilyalarını yapacak, kameralar yapacak, arabalar yapacak, bırakacak birisi alsın. Var mı? Yok. Akıl ne diyor? Bir icraat varsa,
bir sanat varsa, herhangi bir karşılığı olabilecek bir şey varsa bunun karşılığını alman gerekiyor. Yani bir yaşlıya yardımcı olursun, onun duasını alırsın, tebessümünü alırsın, teşekkürünü alırsın. Niye? Akıl o cihette beslenmek istiyor bir şeylerle. Maddi veya manevi. Şimdi ateistlerin sorduğu soruların temelinin araştırın, hepsinde Allah var. Ya bu kadar sorularının içinde Allah var ise zaten senin görüşün de ona karşı olmak. Şimdi olmayan bir şeye karşı olunur mu? Şimdi bir şey yok diyorsun ve yokluğunu ispat etmeye çalışıyorsun. Ben diyorum ki benim bir tane ikizim var. Sen diyorsun ki evet ikizim var ama ben onun yok olduğunu ispat edeceğim diyor. Böyle akla yakınlaştırmaya çalışıyorum basit örneklerle. Hem yok diyorsun hem de yok olduğunu ispat etmeye çalışıyorsun. Şimdi burada olay aslında şu: insan istese de istemese de, sevse de sevmese de, kabul etse de etmese de bir yaratıcının varlığına inanmak zorunda. Çünkü hayatı devam ettirmenin başka bir yolu ve yöntemi yok. Kesinlikle ama kesinlikle. Bak, gerçekten ben inançsız olduğunu alenen söyleyen adamların filmlerine, belgesellerine, kitaplarına, makalelerine baktım. Hep şu: evet sonsuza kadar, hep sonsuza kadar. Ama sonsuzluk olaraktan adlettiğin şey bir ahirette var. Dünya sonlu. Alenen gözümüzde görüyoruz. Buna işaret ne? Her gün 400 bin, 500 bin, 600 bin insan ölüyor. Dünya hayatları sona eriyor. Dünyadan bir şey eksiliyor mu? Hala aktif devam ediyor. Ondan sonraki süreçte de 500 bin, 600 bini yeniden doğuyor. Şimdi dünya hayatı sonluyken neye sonsuz diyorsun? Dünyanın bilimsel olaraktan veriler karşılığı dünya bir gün kesinlikle işini, görevini tamamlayacak. Güneş, o da görevini tamamlayacak. Kainat, onlar da görevini tamamlamak zorunda. Çünkü madde sonsuza kadar var olamaz. Şimdi bir insan, daha aynı söylediğiniz şeylerin hepsi doğru. Maddeye inanır, kendi fikirlerine inanır, gördüğü, algıladığı şeylere inanır. En neticede hepsi son bulacağı için niye sonsuza kadar ibaresini kullanır. Mesela bir şairle alakalı, bir devlet adamıyla alakalı, adam ateist. Ama onu sonsuza kadar yaşatmaya çalışıyorsun. Neye binaen? Sen de ateistsin, sen de inançsızsın. Hangi sonsuz? Paralel evren var diyor mesela adam. Yani o şeyden çıkamıyor, anlatabildim mi? O yok olma korkusu, o ızdırap onu bitiriyor. O yüzden şimdi ders çok basit. Kelimeler çok anlaşılır. O yüzden iyi dinleyin. Hayatınızda şeytanın ne kadar büyük hilelere sahip olduğunu net bir şekilde görün. Ders basit, biraz uzunca. Ben ara ara gireceğim. Parça parça örnekler vereceğim. Bugün Müslüman toplumlarında en temel problem inançsızlığın yayılmaya çalışılması. Mesela burada anlatıyor bizim arkadaş. Abi diyor işte önceden 3'tü 5'ti, şimdi okulun %60'ı adamlar çoğunluk oldu diyor inançsızlık cihetiyle. Bizim sınıfta bir tane ateist vardı. Bütün okulda da tek ateist bizim sınıftaydı. Ben lisede okurken. Çocuk gece uyuyamadım diye geliyordu. Ne oldu? Ya işte kabus gördüm, şey gördüm falan. Biz öyle olunca bir felaknas yapıştırıyoruz, rahatımıza bakıyoruz. Gerçekten o kadar basit mi diyordu çocuk. Araştırmış, birçok şeyi öğrenmiş, bilimsel tezler sunuyor. Kendince teorileri bize anlatmaya çalışıyor ama içinde bulunduğu hislerden, korkulardan kurtulamıyor. Bugünkü temel şeytanın kullandığı şey o hisler ve korkular. Nasıl insanın aklını bürüyor, dünyanın en zeki adamlarını nasıl ahmak konumuna düşürüyor, bunu işleyeceğiz. Bu arada dediğim gibi bu adamlar normal şartlarda akıllı adamlar. Ama şeytan daha akıllı olduğu için sürekli hani o matematikte caydırıcı, çeldirici şıklar var ya, 2'ye eksi 2, 3'e eksi 3, 4'e eksi 4. Aynı o şekilde taklaya getirmeye çalışıyor. Veya edebiyatta çok yakın cümleler oluyor. Sorunun cevabı ikisinden biri diyorsun. Orada biraz dikkatli okursan çözeceksin ama orada o caydırıcı, çeldirici cevap aklını karıştırıyor. Bugün bunları işleyeceğiz. Ana başlığımız ademi kabul, kabulü adem. Konunun içinde de geçiyor. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Kısaca bir cümleyle özetlemeye çalışayım. Bugün dünyadaki inançsızlık olarak adlandırılan sistemin karşılığı Allah'ın varlığını inkar etmek. Sorsan kendileri inanıyor mu? Yok. Peki niye yokluğu ispat etmeye çalışıyorlar? Çünkü tutunabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri başka bir saha yok. Bir insan biraz akıl gözünü çalıştırsa bu kadar mükemmelliklerin milyarlarca yıldır aralıksız gidenlerin gelenlerin yerine mükemmel işlev yapması noktasında hiç zaafa uğramamasını sadece bir şeyle açıklayabilir. Çoğumuz burada üniversite talebesiyiz ya da üniversite mezunuyuz. Biz bile basit bir şey öğrenmek için hayatımızı veriyoruz ya. Zila'nın kolunda görev yapan bir atom şimdi şu an yok oldu. Yerine yeni gelen aynı görevi mükemmel yapıyor. Bizim 30 yılda öğrenemediğimizi bir anda mı öğrenmiş oldu? Mümkün mü? Yani akıl buna imkansız diyor. Ama hisler devreye girdiği zaman mümkündür.
Tabii ki olur. Siz böyle inanıyorsunuz, bir kılıf bulmaya çalışıyorsunuz. İnsan tabii korkularından kaçmak için bir yaratıcıya muhtaçtır. Ama biz bu yaratıcısız da korkmuyoruz falan 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 diyebiliyorlar. Bunun temelinde bir aldatmaca var. Bugün bu aldatmacayı işleyeceğiz. Evet. 13. lema 8. işaret. Sual. Sabık işaretlerde ispat ettiniz ki dalalet yolu kolay ve tahrip ve tecavüz olduğu için çoklar o yola sülûk ediyorlar. Halbuki sair risalelerde kat'i deliller ile ispat etmişsiniz ki küfür ve dalalet yolu o kadar müşkülatlı ve suubetlidir ki hiç kimse ona girmemek gerekti ve kabil-ü sülûk değil. Şimdi buradaki temel soru şu. Günaha girmek, küfre girmek, yanlış yapmak, hata yapmak ucuz mu? Ucuz olur mu? Mesela bugün bir rakı masası kurmaya çalışsan seni çok tutar değil mi? Mesela bir kumar oynamak istesen sen bilmezsin bunları. Pahalı. Evdeki altınları bile bozdurmaya gider iş. Uyuşturucuya gitsen keza aynı şekilde. Çok affedersiniz başka farklı günahlara gitsen hepsi pahalı. Peki diyor ki insanlardan çok akıllılar var. Bu kadar zahmetli, pahalı, ızdıraplı olan şeyleri neden tercih ediyorlar? Mesela namaz kılmak 1 litre suyla abdest alıyorsun. Üstün temizse, bir seccade varsa tamam. Oruç tutmak tamamen bedava. Her şeyi kesiyorsun. Sadaka vermek cebinde biraz varsa insanları mutlu etmek cihetiyle de düşünerekten çok basit yapılabilir bir şey. Temiz niyetli ve sağlıklı bir kalbe sahip olmak, güzel düşüncelere sahip olmak, iyi bir niyete sahip olmak çok basit, çok masrafsız. Neden bunlar yapılmıyor? Neden tam aksi ve tersi olan bu kadar günah işleniyor? Akıl işi mi diye soruyor üstad. Bunları görünce biraz tefekkür edince aslında çok yorucu şeyler. Bak o kadar geziyorsun, arkadaşlarınla gülüyorsun, eğleniyorsun, para harcıyorsun, günaha giriyorsun. Bir an olsun zihnimdeki düşüncelerden uzaklaşayım diye. Otel odasına bir gidiyorsun, başlıyor bu sefer. Ne yaptık be? Hem paradan olduk, hem zamanı kaybettik, hem şu hem bu. Ondan sonra senin unutmaya çalıştığın ızdırap 2 ile çarpılıyor. O 2 ile çarpılma neticesi daha fazla seni günaha iteliyor. İşte burada en temelde bir tercih yapmak lazım. Dünya mutlu olunacak bir yer mi? Kesinlikle hayır. Yemek yiyorsun, tuvalete gidiyorsun. Spor yapıyorsun, leş gibi oluyorsun, duşa gidiyorsun. Dışarıda geziyorsun, koşturuyorsun, mücadele ediyorsun. Kir, pas, sıkıntı, stres, eve geliyorsun, onlardan kurtulmaya çalışıyorsun. Nasıl olacak? 2 ihtimal var. Ya aklını atıp hayvan olmaya çalışacaksın. O da mümkün değil. Niye değil? İnsan gözüne görme diyebilir mi? Eline tutma diyebilir mi? Kulağına duyma diyebilir mi? Aklına düşünme diyebilir mi? Mümkünatı yok. İşte aynı bu şekilde o zihninden geçen şeyleri de asla durduramazsın. Ya aklını atıp hayvan olacaksın, aklın sana tabi değil. Seni ızdıraba düşürüyor sürekli. Ya da diyeceksin ki kainatta benim dışımda, benim elimin değdiği yerler dışında mükemmel bir nizam ve intizam var. Bak koronada 6-7 ay denizlere gemi memi falan filan gidip çıkmadı ya. İstanbul'daki denizin temizlenme oranına bakın. O zamanki değerlerini inceleyin. Artık balıklar cümbüş ediyormuş orada. O kadar enteresan bir şey. Yani bizim elimizin değdiği yerler hariç kainatta mükemmel bir nizam ve intizam varsa benim de hayatımdaki bozukluklar aslında mükemmelliğe işaret. Çünkü benim hayatımdaki ızdıraplar mutlu olacağım bir alana beni sürüklüyor. Secdeye sürüklüyor, duaya sürüklüyor. Ahiretin varlığını düşünmeye, tefekkür etmeye sürüklüyor. Benim hayatımdaki aksaklıklar çarpıntıya giriyor, tekliyor. Ondan sonra diyorum ki kalbim varmış. Dizin dönüyor, elin kırılıyor, parmağına bir hal oluyor. Sonra ne diyorsun Zeko? Vallahi diyorsun ben bunların hepsinin şükrünü eda etmeliyim. Yani aslında gelen musibet, hastalık sana neyi hatırlatıyor? Dikkat et, bunlar sana emanet diyor. Ama şeytan çok kurnaz, çok samimi, çok profesyonel, işini çok iyi yapıyor. Sen gece uyuyorsun, şeytan uyumuyor. Sen bir şeylerle meşgul olurken dünyayı unutuyorsun, şeytan seni unutmuyor. O yüzden bu noktalarda içinizden gelen o iç dünyanızı karıştırıcı, hani radyo böyle dağa doğru çıkarken vızlamaya başlar ya, zıt eder arkadan müzik gelir ya, aynı o vızlama tarzı seni ızdıraba sokan şeylerin temelinde şeytanın hileleri, vesveseleri var. Yani kendinizden bunları bilmeyin. İç dünyanızda şeytanın bir odası var. O odadan sürekli acaba nasıl bunun aklını karıştırırım, nasıl bunun ayağını kaydırırım düşüncelerinde. Bu arada şu düşünceye sakın girmeyin. Hazreti Adem'le Hazreti Havva annemizi cennetten çıkmasına sebep şeytan. Peygamberlerin yanında, peygamberlerin ahlakıyla,
Orada belli başlı noktalarda boyanmış ama kabul etmemiş. Ebu Talip gibi tiplerin ayağını kaydıran şeytan. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın yanında olup da onların iman etmesini engelleyen zat şeytan. O yüzden şeytanı ben yenerim, alt ederim, sırtını yere değdiririm, tuş ettiririm gibi bir düşünceye sakın girmeyin. Çünkü kullanmış olduğu şeyler sizin düşündüğünüzden çok daha hassas ayarlara sahip. Devam. Ve iman ve hidayet yolu o kadar kolay ve zahirdir ki herkes ona girmeliydi. Ama dünyadaki insanların %75'i maalesef gayrimüslim, İslam inancının dışında. Müslümanların da içinde Müslümanım deyip de yapmayıp bazı belli başlı sapkınlıklara düşenler de haddinden fazla mı? Haddinden fazla. Demek ki bizim bu noktada duruşumuzu düzeltip önce Müslüman kardeşlerimizi irşat etmeliyiz. Sonra bu işe muhtaç olan kişileri tebliğ etmeliyiz. Demeliyiz ki şeytanın birazdan anlatacağımız basit hilelerinden ama çok tehlikeli hilelerinden kurtulalım. Devam. El cevap. Küfür ve dalalet iki kısımdır. Bir kısmı ameli ve fer'i olmakla beraber iman hükümlerini nefyetmek ve inkar etmektir ki bu tarz dalalet kolaydır. Yani adam fikir yürütmeden, üstünde muhakeme yapmadan, etraflıca düşünmeden anadan, babadan, dededen duyduğu şeylerle küfre giriyor. Bu basit. Ama bu tip insanları ikna etmesi biraz zor. Çünkü insanlar bu asırda maalesef ailelerinden öğrendiği öğretilere, kültürlerine dinden daha fazla tapıyorlar. Nefislerine, hevalarına, heveslerine dinden çok daha üst seviyede tapıyorlar. Kendi hayatınızda yapmış olduğunuz yanlışlara bakın, birçoğunu göreceksiniz. Evet, evet ben de burada Allah'ı dinlemeden kendimi yıllarca dinlemişim diyeceksiniz. Devam. Hakkı kabul etmemektir. Bir terktir, bir ademdir. Bir ademi kabuldür. İşte bu kısımdır ki risalelerde kolay gösterilmiş. İkinci kısım ise Mesela birinci kısımda adam bir video izliyor. Yıllardır inançlı düşünüyor kendini. Şeytanı mahvederim. Benden kral Müslüman yok. Arada da namaz kılıyor. Bir internet videosu izliyor. Aklı karışıyor. Şimdi biz burada Hayalhanem internet üzerinden hizmet veren bir yer olduğu için iletişim diye bir ekibimiz var. Sosyal medyadan gelen mesajlara bakan, maillere bakan, cep telefonuna gelen aramaları açan, aynı zamanda WhatsApp'a gelen mesajları, SMS'le gelen mesajları cevaplayan bir ekibimiz var. O kadar çok bu taklaya gelen insan görüyorlar ki adam bir video izliyor, 20 yıldır inançta 15 dakikada kaybediyor. Demek ki temelde bir problem var. Yani o Allah'ın anlatmış olduğu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatmış olduğu şeye mi iman etmiş? Yoksa aileden duyduğu, çevreden duyduğu şehir efsanelerine mi iman etmiş? Bu tartışılır. Parantez içinde devam edelim. ameli ve fer'i olmayıp belki itikadi ve fikri bir hükümdür. Yalnız imanın nefyini değil, belki imanın zıttına gidip bir yol açmaktır. Bu ise batılı kabuldür, hakkın aksini ispattır. Bu kısım imanın yalnız nefi ve nakizi değil, imanın zıttıdır. Şimdi burada zıt ve nakis kelimeleri var. Mesela siyah deyince aklına ne geliyor? Beyaz geliyor. Daha önce dedim ya, Galatasaray deyince ne geliyor? Fenerbahçe. Real Madrid deyince ne geliyor? Barcelona. Bunlar zıt. Ama birbirlerinin yanında bulunmalarında bir anormallik yok. Nakis şöyle bir kelime. Nakis ışığın olduğu yerde karanlığın olması demek. O kadar alakasız demek yani. Mesela şu lambanın içinde karanlık olduğunu ispat edebilir misin? Mesela böyle güçlü bir el fenerinin içinde burada da karanlık var diyebilir misin? Yok, değil mi? Işık varsa karanlık yoktur. Sıcak varsa gerçek manada soğuk yoktur. Mesela sıcak bir günde dışarıya çıktığınızda soğuk yakalama ihtimaliniz yok. Şimdi insanlar mesela akıllarını kullanaraktan güneşten muhafaza ettiği bazı yerlerde bunları başarabiliyorlar, değil mi? Derin dondurucular vesaire gibi, morg gibi yerlerde. Ama gerçek manada bunların yan yana bulunma ihtimali yoktur. İşte burada diyor ki iman ve küfür noktasını değerlendirdiğimizde ikinci kısımda imanın aleyhine çalışan, mesela Darwin. Bu adamda iman olma ihtimali var mı? Çekirdek halinde var ama öldürmüş. İşte inançsız olan, böyle İslam'a aykırı çalışan, hayatının bütün evrelerini buna vermiş insanlarda çekirdekleri var ama ölmüş. Bu o kadar yorucu bir alan ki. Adam bütün hayatını Allah'ın yokluğunu ispat etmeye çalışıyor. Ama başrolde gene kim var? Allah var. Her şeyde olduğu gibi her şeyin başında gene kim var? Allah var. Ama adam hayatını buna adamış. Tezler yazmış, kitaplar yazmış, deneyler yapmış, sağa gitmiş anlatmış, sola gitmiş anlatmış. Şeytan bu kadar akıllı bir adamı
şunu dedirtmiyor. Ulan benim ispat etmeye çalıştığım şey zaten yok. Ben şu an yok olan bir şeyi ispat etmeye çalışıyorum. Yani yokun yoku aslında var. Eksiyle eksiği çarptın mı adam aslında var diyor. Onu ispat ediyor. İzleyen akıllı biri. Mesela o dünyaca ünlü ateist kanallar var, belgesel kanalları. Adam anlatıyor. Tam Risale-i Nur'da geçen tasvirler. En son diyor ki işte bu muhteşem bir tesadüf diyor. Şimdi orada hareket eden canlılara bakıyorsun, hava atomlarına bakıyorsun, suya bakıyorsun, buluta bakıyorsun. Sürekli ama sürekli dinliyorsun. Diyorsun ki ya bunun bir yerden sevk edilmesi lazım. Ya bu kendi kendine olamaz. Ya aslan, üstad çok veriyor ya bu örneği. Fillere, zürafalara, timsahlara, kralına gideri var. Her şeye saldırıyor. Mantalitesi öldürmek. Büyük, küçük, gergedan, su aygırı hiç fark etmez. Bufalo yani kendinden kilo olaraktan işte düşünün büyük filler 6 tona yakın. En büyük aslan 300-500 kiloda. 10 katı büyüklüğünde şeylere saldırıyorlar. Ama iç dünyasında öyle de bir şefkat var ki küçücük benim tabletimden daha ufak olan yavrularını da aynı diğer hayvanları tutar gibi dişleriyle tutuyor ama incitmiyor. Akıl sahibi biri şunu der. Ya bu hayvan sabah kalkıyor akşama kadar MMA'cı gibi sürekli bir gergedana saldırıyor. Bir su aygırına saldırıyor. Bazen aslanı ikiye bölüyorlar. Bazen aslan onları ikiye bölüyor. Ama yavrusunu gördüğü zaman ne oluyor? Birden dünya değişiyor. O yemiş olduğu hayvanların etlerinden, kemiklerinden süt akıtıp onu besliyor ve onu hiç incitmiyor. Ya burada bir kasıt olmak zorunda. Bu farklılığı aslan düşünebilecek olsa sen aslanı öldürüp de kürkünden istifade edemezsin. Aslan senden güçlü, aslan senden zekiyse, aslan senden hızlıysa, aslan senden çevikse, aslan senden his cihetiyle daha güçlüyse, koku alma ciheti daha güçlüyse, gözü daha güçlüyse aslana karşı ne şansın var? Demek ki aslan bunların hiçbirine sahip değilse ve bu hamleyi de yapabiliyorsa demek ki onu yönlendiren biri olmak zorunda. Bak sivrisinek kanadı Kur'an'da anlatılıyor. Diyor ki haydi eğer iddialarında samimilerse bir sivrisineğin kanadını yaratsınlar. Çünkü sineğin kanadını yaratan güneş sistemi yaratanla aynı olmazsa sinek o sistemin içerisinde kendine uçuş alanı bulamaz. Yani doğrudan veya dolaylı her şey birbiriyle irtibatlı. Bir şeyi kim yapmışsa her şeyi o yapmıştır. Dese çok basit, çok rahatlayacak, sistemi rahat görecek, sistemi kuranın mükemmelliğini anlayacak ama şeytan ona diyor ki hayır. Herkes bunu derken sen farklı bir şey demek zorundasın. Hayır, herkes inanıyorsa sen farklı olmak zorundasın. Niye? Çünkü bunu söylediğin zaman karizma olacaksın diyor ama biraz aklı çalışan bir adam gülüyor ya. Allah Allah diyor. Enteresan. Mesela Hawkins miydi şöyle gezen? Mesela onun bir matematikçiyle videosu var. Hristiyan bir adam. Allah inancı olan bir adam. Tevhid inancı var mı yok mu bilmiyorum. Atışıyorlar. En son işte o Hawkins anlatıyor. Ben ispatladım. Gözümün görmediği şeyler yoktur. Şöyle böyle falan filan. Adam gülüyor diyor ki Stephen diyor annene güveniyor musun? O diyor nasıl bir soru? Tabii ki güveniyorum diyor. Diyor nasıl oluyor peki yani senin ona güvenini sağlayan şey ne? Sen kainata şüpheyle bakmak lazım dedin. Her şey maddeden ibaret dedin. Ve sen annene koşulsuz şartsız güveniyorsun. Sonra taklaya geliyor annemi bu işe karıştırma diyor bir tevil yapmaya çalışıyor. İşte diyor aynı bunun gibi açıklanamaz şeyler var diyor. Ve bunları biri yapmak zorunda diyor. Çünkü senin anlattığın sistem bunu kuramaz, yapamaz. Ya anne Allah için düşünün ya. Anne bizi karnında o kadar taşıyor, o kadar ızdıraba düşüyor. Yani geceler boyu ızdırap oluyoruz. Belki 5 yaşına, 6 yaşına kadar sürekli ama sürekli ızdırap halindesin. Ya o kadın her şeye eyvallah diyor. Baban keza aynı şekilde. Hele biraz yaramaz da bir çocuksan aman yarab. Problem üstüne problem, sıkıntı üstüne sıkıntı. Ya Allah peygamber aşkına bunu birisi istemese anne baba zaten istemez. Devam. Ademi kabul değil ki kolay olsun. Belki kabulü ademdir. Ve o ademi ispat etmekle kabul edilebilir. El ademü la yusbetu. Yokluk ispat edilemez. Kaidesiyle ademin ispatı elbette kolay değildir. Evet yokluk ispat edilemez. O yüzden bu noktalarda biz şeytan tarafından alenen aldatılıyoruz, kandırılıyoruz. Bunu böyle bilmezsen şeytan kandırmaya devam eder. Şimdi birazdan onları işleyeceğiz. Devam. İşte sair risalelerde imtina derecesinde suubetli ve müşkülatlı gösterilen küfür ve dalalet bu kısımdır ki zerre miktar şuuru bulunan bu yola salik olmamak lazımdır. Hem bu yol risalelerde kat'i ispat edildiği gibi o kadar dehşetli elemleri var ve boğucu karanlıkları var ki zerre miktar aklı bulunan o yola talip olmaz.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur eserlerinde bununla alakalı onlarca açıklama var. Az önce dedi işte yokluk ispat edilmez, eser sanatkarı icap eder, bir yerde kasıt varsa kasteden vardır, fiil varsa fail vardır. Bir sürü ne var? Cümle var, açıklama var. Şimdi burada en temel şey şu. İnsanın bu taklaya neden geldiğini biz anlamamız lazım. İnsanda sade ruh, melek gibi bir hayat şeyi mi vardır yoksa bitkisel ve hayvani hayatta var mıdır? Yani mesela bitkiyi büyümek, mesela saçımızın uzaması, kaşımızın, sakalımızın uzaması gibi düşünelim. Bu bitkilerde de var. Bitkisel hayat diye düşünelim. Hayvani hayatta yemek, içmek, bir şeyleri sevmek, nefret etmek, düşman olmak, merak etmek, heyecanlanmak, şaşırmak gibi şeyler. Bunlar da hayvanlarda kısmen var. Buna da hayvani makam mertebesi diyelim. Ondan sonraki makam mertebeleri işte meleki hayat, ruhi hayat, kalbi hayat, vicdani hayat gibi isimlerle analım. İşte en temelde o bitkisel olan nebati diye adlandırdığımız ve hayvani olan hayat mertebeleri o kadar baskın geliyor ki adam yemek yerken canavara dönüşüyor. Mesela bizim bir tane arkadaş var hayalhanemde. Acıktığı zaman mesela şöyle bir Adana pide düşün. Adana kebabını sardığımız pide düşün Sedo, ince tırnak. Arasına kaşarlı ekmeği duruyor. Halbuki ayrı ayrı yenmesi lazım. Yan tarafta farklı 5 tane salata var. Salataları gömüyor. Yani ekmeğin kalınlığı şunun kadar desen, şu tablet kadar desen, içindeki kaşarlı ekmek şu kılıfı kadar desen, arasına katmış olduğunu da böyle bir karış desen, adam dolduruyor onları, sarıyor, böyle ucundan tutuyor, kopartıyor, etrafa bakıyor. Yani fokusluyor ağzının içine. Ben kaç defa gördüm lan dedim, adam da tam bir canavar dedim ya. Birinde mesela aynı arkadaş fıstık ezmesi, bal, zeytin ezmesi var ya hani zeytin salatası, o domates, salatalık, sarelle. Ben bile onu görünce iç dünyam karıştı. Böyle somunu tuttu, bir de çok iri yarı böyle sıktı somunu, tam ağzına girecek şekle getirdi. Şimdi mesela bunu onun kalbi, vicdani, ruhi hayat, meleki hayat mertebesi yapamam. Onu canavar, ejderha yönü yapıyor onu. Hayvan bir cihette ceset demek olduğu için o orada ne yapıyor? O ceseti doyurmaya çalışıyor. Aslanın, kaplanın bufaloyu parçaladığı gibi ekmeği parçalıyor adam. Şimdi bizde bundan şehvet var, gadap var, hırs var, haset var. Aklınıza gelebilecek onlarca türü var bunun. Bunlar devreye girdiği an şeytan en mantıklı şeyleri en mantıksız şey gibi gösterebilir. Farz-ı misal çok gergin, agresif bir adamsın. Ben geldim, dedim ki dostum şu ileride senin geçen gün trafikteyken tartıştığın adam var ya. Ama öfkelisin, gergin bir adamsın. Öyle düşün kendini. Ben uzaktan gördüm de sen arabaya bindiğinde tamam mamam dediniz, el sıkıştınız ama ufak bir el hareketi yaptı desem. Sendeki vicdan, insaf, akıl devreden çıkar. Sallama, satır, tahta, silah ne varsa bana nasıl bunu yapar diye düşünüyorsun ya. İşte şeytanın yakaladığı yer burası. İnsanın içinde böyle Firavun gibi olan yerler var. Nemrut gibi olan yerler var. Buralardan yakaladığı an o adam artık hiçbir şey anlatamaz. O girmiş ya araya böyle his. Ya trafikte 10 saniye sonra unutacağım bir olay için cinayet işliyorsun ya. Bunu o adama o olaydan 1 saat önce anlatsan aptallık der. Ama trafikte iptal. Hastaneye gidiyorsun Sedo. Oturuyorsun. Doktor örnek veriyorum. Sana dedi ki 5 dakika git şu işi hallet gel. Gittin hallettin geldin oturuyorsun. Dedi ki gel böyle dişinle alakalı bir şey olacak mesela. Şuradan iğneyi vuruyor. Diyor ki 2 tane de dişin çekilecek diyor. Bu taraftaki dişi temizleyecek, bunları çekecek. İğneyi buraya niye vurdu diye hastaneyi birbirine katsan. Biri de sana dese ki kardeşim belki diş çekimini haftaya yapacaktır. Ondan önden söylemiştir. Randevu al diye şey yapmıştır. Eğer gerçekten gadaplı bir adamsan konsantre olup onu anlama ihtimalin çok düşük. Anca bir anlama böyle sabrı gösterip de içeri girip niye bunu böyle yaptın desen. Doktor da dese ki ya ben 3 dişi aynı anda müdahale edemem. Perişan olursun. Bunu temizliyorum. Diğer ikisini haftaya çekeceğim dese o zaman anlarsın ya. O zamana kadar sabretmek zorundasın. İşte bu üstadın bahsettiği şey. Biraz mantıklı düşünüp bir 5 saniye soluklanıp sakin bir hale geldiğinde insan bunları kabul edemez. Ama insandaki o hayvani hayat mertebesi, nebati yani bitkisel olan hayat mertebesi bunların önüne geçiyor ve sana mantıksız işler yaptırıyor. Hayatın her aşamasında var mı bunlar? Her aşamasında var. O yüzden Allah'ı sürekli hatırlamak, ölümü ve ahireti sürekli hatırlamak insanı zinde tutar. İnançsız insanlar dahi inançlarının temelinde bizim inancımızı inkar etmeye yönelik çalışmalar olduğundan dolayı onlar bile bizim inancımızdan istifade eder. Dönem dönem rahatlarlar diyor. Bir örnek de vereceğim. Devam edelim. Eğer denilse bu kadar elim,
ve karanlıklı müşkülatlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar. Ya düşün, adam aklı atıp ben bundan kurtulmak istiyorum diye İngiltere'de domuz çiftlikleriyle köpek çiftliklerinde köpek ve domuz gibi yaşayan insanlar var. Video izledim ya. Çok affedersin, domuz gibi, yani çok çok affedersiniz, kendi pisliğinin içerisinde yaşıyor adam. Köpek gibi hareketler yapıyor. Ciddi söylüyorum ha. Çok enteresan. Niye? İçinde bulunmuş olduğu o girdaptan o adamın bir şekilde çıkması lazım. Düşünmemesi lazım. Serçe kuşu kadar üstad diyor ya, lezzet alamazlar. Niye? Serçe bir an sonrasını da düşünmez, bir an öncesini de düşünmez. Neşesine bakar. Lokma var mı? Var dayı. Ben oradayım. Yemek var mı? Oradayım. Geri kalan beni ilgilendirmez. Bütün serçeler ölmüş, atmacalar ortalığı karıştırmış, kartallar çöküntü olmuş, bizim koloniyi dağıtmışlar. Ben varsam problem yok. Şimdi adam diyor ki ben böyle yaşamak istiyorum. Abi olmaz. 6 ay sonra yaz gelecek, tatile nasıl gideyim diye para biriktiren bir adam bunlardan kurtulamaz. Ancak ve ancak kainatı yaratan bütün müşkülümü, bütün ihtiyacımı halleder dediği an işte o carpe diem, Vodafone anı yaşa olayları orada olur. Neşene bakarsın. Üzüleceğin yerde üzülürsün, unutursun. Sevineceğin yerde sevinirsin, unutursun. Geçmiş için af dilersin, geleceğin için dua edersin. Bu yoksa İstediğin kadar uyuşturucu iç, istediğin kadar alkol kullan, istediğin kadar günaha gir, istediğin kadar yanlış yap. Ya yaptığı şeyleri unutmak için adam öldüren seri katiller var ya. 37 tane öldürmüş, 38.yi öldüreyim de hepsinden kurtulayım diye adam öldürüyor adam. Yani 57 tane adam öldüren insanların makalelerini okudum. Amaç o içinde bulunduğu girdaptan çıkmak. Mümkün mü? Değil. İmkanı yok. Devam. El cevap. İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem insandaki nebati ve hayvani kuvveleri akıbeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letaif-i insaniyeye galebe ettikleri için çıkmak istemiyorlar ve hazır ve muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. İstemiyorlar mı dedi. Demek ki şeytan orada onları plastik kelepçeyle bağlamış. Bak çok basit bir test yapalım. Bizdeki nebati, parantez içinde bitkisel ve hayvani hayatla alakalı. Şimdi mesela ben desem ki vejetaryenleri bu işin dışında tutuyorum. Birazdan şırdan, cillop gibi bir Adana kebap, üstüne incik eti, palamut, yiyemediğim palamut, palamut balığı vesaire gibi bir sofra kurulacak ve bunlar soslu, içecekler 10 numara 5 yıldız desem. Gerçekten vejetaryen ve bunların kokusuna dayanamayan bir adam harici gelmeyecek. Bir kere ısrar etsem, lütfen gelir misin desem, abi ayıp ediyorsun ya, 2 elim kanda olsa gelirim dersin. Doğru değil mi? Hani vejetaryense ona göre salata ayarlarız. Zeytinyağlı, iğrenç, sarımsaklı, yoğurtlu şeyler falan yani. Aslında biz adamlara iyilik yapıyoruz. Adamların temel bitki kaynağı vejetaryenlerin ot ya. Biz onları yiyenleri yiyoruz. Aslında hayır oluyor onlar için. Ama o noktada bizi yanlış anlıyorlar, algılıyorlar. Peki aynı buradaki bulunan 20'ye yakın arkadaşa desem ki birazdan tesbih namazı kılacağız ve her rekatta 15 dakika. Abi benim evde acil bir işim var, ben onu erteledim geldim, sen dersten sonra bir de namaz diyorsun. Abi fıtık azıttı, ayakta duramıyoruz. Oturarak kıl. Oturduğum zaman daha kötü oluyorum. Yapma o zaman. Yok, olmaz. Niye? Çünkü sendeki hazır lezzete müptela hayvani hisler o kadar insanın aklını çeliyor ki ikinci şıkta söylemiş olduğum şeyi yapmayı hiç istemezken bunu sürekli istiyorsun. Ya hiç sıkılmıyor musun? Makarna yiyin, salata yiyin, ton balıklı salata yiyin. Zaten diyor esnaflık süresi boyunca yapabildiğimiz tek sosyal aktivite yemek yemek. Somun ekmeği banıyor böyle tavanın içine. Yağlar sağdan soldan fışkırıyor. Adamın hayatı bu. Desen ki öğle namazında kardeşim gel sen bir ufak bir iki çorbaya vur. Seninle bir namaz kılalım şöyle her rekatta birer uzun sure okuyalım. Olmaz. Niye? Çünkü insanda baskın bazı hisler var. Şeytanlar bunu çok iyi kullanıyor. Adam inansa daha yeni söylediniz ya, sorumluluk altına girecek. Namaz kılacak. Bir şeylerden uzaklaşması gerekecek. İstediği şeyi yapamayacak. Ya Allah peygamber aşkına, insanı sınırlandıran böyle şeyler zaten yok mu? Var. Toplumda abest iş yapamazsın. Dayak yersin. Bir kamu binasına gittiğinde orada sana kafana göre iş yaptırmazlar. Bir iş yerine gittiğinde patron ne diyorsa odur. Ya bunların hepsini kabul ediyorsun. Kainatı yaratan sultan senden bir şeyler istiyor, yapmıyorsun. Yapmama nedeninin temelinde ne var? Hislerinin senin aklını örtmesi var. Bak
Bunları daha basit anlama yöntemi söyleyeyim mi? Gece 2 rekat teheccüd kılmamak adına yaptığınız taklaları kendiniz düşünün. Bir sayfa daha, 2 sayfa daha fazla Kur'an okumamak adına aklınıza gelen işleri düşünün. Zeki'nin iş yerinde unutmuş olduğu tablet, halbuki bir sene orada kalsa bir şey olacak. Hemen gidip almam lazım. Yolda da bunları zaten yaparım gelir. Niye? Çünkü şeytan çok prof. Ondan sonra gecen zehir oluyor. Niye? Çünkü Allah'ı anarak geçirmediğim bir gece. Bu dediğim noktaları yaşıyoruzdur. Biraz tefekkür edince daha iyi ve net anlarsınız diye düşünüyorum. Devam. Sual: Eğer denilse dalalette öyle dehşetli bir elem ve bir korku vardır ki kafir değil, hayattan lezzet alması, hiç yaşamaması lazım geliyor. Belki o elemden ezilmeli ve o korkudan ödü patlamalıydı. Çünkü insaniyet itibarıyla hadsiz eşyaya müştak ve hayata aşık olduğu halde küfür vasıtasıyla mevtine bir idam ebedi ve bir firak-ı layezali ve zevali mevcudatı ve ahbabının vefatlarını ve bütün sevdiklerini idam ve müfarakat-ı ebediye suretinde gözü önünde daima küfür vasıtasıyla gören insan nasıl yaşayabilir? Nasıl hayattan lezzet alabilir? Şimdi benim okul yıllarımda bir arkadaşım vardı. Üstad burada diyor ki ya bu kadar dehşetli yok olma gibi korkulara insan nasıl dayanabilir? İnançsız bir şekilde diyor. Arkadaşım inançsızdı. Aile boyu inançsızdı bunlar. Ve çocuk gerçekten davasının adamıydı. Okulda birilerini böyle kendi kafasına göre örgütler. Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız. Hiç o işle alakası olmayan adamları bile inandırırdı yani. Çocuk benimle iyi anlaşırdı, yani bir muhabbetimiz vardı, iyi selamlaşıyorduk. Şimdi bu arkadaşım bir gün böyle okula çok morali, motivasyonu düşük halde geldi. Ne oldu dedim hemen. Ya dedi bugün bir haber aldık. Annem dedi pankreas kanserinin son evresi veyahut da ilik kanseri veya lösemi, tam hatırlamıyorum. Dedi sebepler cihetinde 5 ay 6 ay yaşar yaşamaz dedi. Hiç farkına da varmadık dedi. Annem dedi olayı duydu. Tabii bizi, moralimizi bozmamak adına dik durmaya çalıştı ama müsait bir zamanda gelir misin dedi. Hani annem şu şoku üstünden bir atsın. Biraz konuş dedim. Ne konuşacağım kardeş dedim ben. İnşallah derim. Ahiret var derim. Allah şifa versin derim. Yani başka diyebileceğim bir şey yok. Bir şeyler söyle dedi ya. Bir umut olsun dedi yani. Dedim sen veremiyor musun umutu dedim. Yok dedi ya, ne vereyim ki dedi yani. Şimdi öleceksin. Çiçek olacaksın. Böyle o dedim, sen bunları zaten savunuyorsun. Bunları anlatıyorsun. Yani bunlar senin hayatının temelinde olan şeyler. Böyle izah etmeye çalıştım. Sonra gittik. Şimdi kadıncağızın durum falan zaten çok kötü. Muhabbet ediyoruz Furkan. Nasılsın teyzeciğim? İyi misin? Ne var ne yok? Bayağı muhabbet ettik. Ben dikkat ediyorum şimdi, hani kadın da benim söylediklerimden incinmesin ekstradan. İnşallah Allah kalbine bir iman verir, bu hastalık onu hidayete kavuşturur diye. Teyze işte çocuklarına lazımsın, dik durmalısın, sakın yıkılma. İşte motivasyoncular var ya, onlar gibi anlatmaya çalışıyorum. Konuştum. Sonra çıktık. Ailesinin, akrabalarının gütmüş olduğu bir ideoloji var. O ideolojiyle beraber bulundukları bir cemiyet var. Annesi demiş ki ya bu çocuk bizim işte cemiyetten mi falan. Yok demiş. Tam tersine çocuk dindar, hep tartıştığım, işte bahsetmiş olduğum eleman. Ondan sonra dertleştik, konuştuk arkadaşla. Sonra o annesinin o hastalık dönemlerinde dikkat ettim. Allah çok şükür, inşallah, maşallah, Allah'tan falan demeye başladı. Hani böyle Allah'a anan şeyler kullanmaya başladı. Bir gün dedim ne oldu dedim. Aslında ben de tam inkar edemiyorum dedi, işin açıkçası. Ama dedi bulunduğum cemiyet, bulunduğum çevre, bulunduğum arkadaşlar, bulunduğum ortam beni bunlara itekliyor. Rahat günah işlemem için bunları unutmam lazım. Çevremdekilere bunları hatırlatırsam rahatsız olurlar. Ben onlardan koparım. Annem, babam, bacım, şu, bu falan hepsi böyle dedi. Ya dedim Allah için. İnsan kendisi için yaşar en temelde. Senin felsefen bu. Sen bunları mantıklı buluyorsan niye inkar etmek adına o kadar günahın içine giriyorsun? Gecelerini zehir ediyorsun. Ya diyor annemin hastalığı geldi geleli. İnan diyor ne uyku kaldı, ne dünyaya dair bir düşünce kaldı. Onun benden uzaklaşacağız. Üstad diyor ya, mevt diyor onlar için bir sonsuz idam. El cevap: Acip bir mağlatayı şeytaniye ile kendini aldatır, yaşar. Suri bir lezzet alır zanneder. Meşhur bir temsil ile onun mahiyetine işaret edeceğiz. Şöyle ki, deniliyor. Deve kuşuna demişler, kanatların var, uç. O da kanatlarını kısıp, ben deveyim demiş. Uçmamış. Fakat avcının tuzağına düşmüş. Avcı beni görmesin diye başını kuma sokmuş. Halbuki koca gövdesini dışarıda bırakmış, avcıya hedef etmiş. Sonra ona demişler, madem deveyim diyorsun, yük götür. O zaman kanatlarını açıvermiş, ben kuşum demiş.
Yükün zahmetinden kurtulmuş. Şeytan ne yapıyormuş? İnsanı deve kuşu gibi farklı farklı alanlara yönlendirip tevillerle ben deveyim, ben kuşum, kafamı kuma sokarım ama vücudum görülmez hesabı kandırıyormuş. Hepimizin tonlarca kez kandığı şeyler. Niye yapmıyorsun? İşim var. Niye yapmıyorsun? Sıkıntıdayım. Niye yapmıyorsun? Problemlerim var. Niye yapmıyorsun? Durumumu bilmiyorsun. Ya ne zaman durumun düzelecek? Ne zaman işini bitireceksin? Ne zaman kendini toparlayacaksın? Yok ki öyle bir insan. Mezarlık işi bitmeyen adamlar dolu. Git sor de ki selamünaleyküm. İşini bitirebildin mi? Yok vallahi diyecek. Kendi lisanı haliyle. Hadi çık dışarıda şu kalanları hallet. Yok vallahi yapamam. Bitti. Yok yok zaman yok. Şeytan kandırıyor. Niye gelmiyorsun? Şöyle, niye gelmiyorsun böyle? Bu şöyleler, böyleler, onlar, bunlar, şunlar musalla taşına kadar geçerli. Musallaya yattığın an, imamın kayığı diyorlar ya bizim burada. İmamın kayığına bindiğin an okyanusa açılacaksın. Ondan sonrası seninle Allah arasında. O yüzden o noktaları iyi değerlendirmekte fayda var. Devam. Fakat hamisiz ve yemsiz olarak avcıların hücumuna hedef olmuş. Aynen onun gibi. Kafir, Kur'an'ın semavi ilanatına karşı küfrü mutlakı bırakıp meşkuk bir küfre inmiş. Ona denilse, madem mevt ve zevali bir idam ebedi biliyorsun, kendini asacak olan dar ağacı göz önünde, ona her vakit bakan nasıl yaşar, nasıl lezzet alır? O adam, Kur'an'ın umumi veçhi rahmet ve şümüllü nurundan aldığı bir hisseyle der, mevt idam değil, ihtimal beka var. Veyahut deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar ta ki ecel onu görmesin ve kabir ona bakmasın ve zevali eşya ona ok atmasın. Yani burada mesela bu tip arkadaşlarla konuşunca ya ne de olsa öleceğiz dediğin an adamın bütün hayat enerjisi gidiveriyor. Kardeş niye anlıyorsun şimdi bunu? Ne zaman analım? Ölüm var ne zaman konuşalım? Çok komik ya. Yani dünyanın kökü beş para etmiyor ki dünya için ufak faydalardan, ufak lezzetlerden hisse alacağım diye kendini heba edesin. Kaç tane arabaya binebilirsin? Kaç tane evin olabilir? Kaç tane elbise giyebilirsin? Kaç çeşit yemek yiyebilirsin? Sağlık saat senin elinde değil, lezzet senin elinde değil. Dünyadan alabileceğin herhangi bir keyif senin iradende, senin elinde değil. Ne kadar yapabilirsin? İşte Üstad diyor onlara deve kuşu gibiler diyor işte. Zorluyorlar. İşte zorlama noktası Hazreti Azrail Aleyhisselam gelene kadar devam ederse ve onunla o zorlama esnasında denk gelirsen o zorlanmadan canını alıyor. Sonraki süreçte zorlanıyorsun. Burası Üstad diyor ya bir misafirhane-i askeriye. Askeri bir misafirhane. İçtimani yap, mıntıkanı yap, işini yap, komutanın dediğini yap. Emir ve görüş neyse uymaya çalış, yasaklardan uzaklaş, tezkereni al, keyfine bak. Yoksa sıkıntı. Devam. Elhasıl o meşkuk küfür vasıtasıyla deve kuşu gibi mevt ve zevali idam manasında gördüğü vakit Kur'an ve semavi kitapların imanı bil ahirete dair kat'i ihbaratı ona bir ihtimal verir. O kafir o ihtimale yapışır. O dehşetli elemi üzerine almaz. O vakit ona denilse, madem baki bir aleme gidilecek, o alemde güzel yaşamak için tekalifi diniye meşakkatini çekmek gerektir. O adam şekki küfri cihetiyle der, belki yoktur. Yok için neden çalışayım? Yani vaktaki o hükmü Kur'an'ın verdiği ihtimali beka cihetiyle idam-ı ebedi alamından kurtulur ve meşkuk küfrün verdiği ihtimali adem cihetiyle tekalifi diniye meşakkati ona müteveccih olur. Ona karşı küfür ihtimaline yapışır, o zahmetten kurtulur. Temeli neymiş? Dinin teklif ettiği yapılması gereken şeylerden kaçmak adına ne yapıyor? Takla atıyor. Devam. Demek bu noktayı nazarda müminden ziyade bu hayattan lezzet alır zannediyor. Fakat tekalifi diniyenin zahmetinden ihtimali küfrüyle kurtuluyor. Ve alam-ı ebediyeden ise ihtimali imani cihetiyle kendi üzerine almaz. Halbuki bu mağlatayı şeytaniyenin hükmü gayet sathi ve faydasız ve muvakkattır. İşte Kur'an-ı Hakîm'in küffarlar hakkında da bir nevi ciheti rahmeti vardır ki, hayatı dünyeviyi onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp, bir nevi şek vererek, şek ile yaşıyorlar. Yani ufak bir şüphe oluyor. Diyor ki ya ahiret varsa buradan yolumuza bakarız. Hadi ahiret varsa biraz sorumluluk olsun. Yok kardeşim ben bu noktaya gelemem. Ama bu onu ne yapıyor diyor? Ayakta tutuyor. Bir insan yok olacağını düşünse dünyadan sonra ben kendimi düşünüyorum, empati yapıyorum. Ben yaşamak istemem. Niye bu kadar ızdırap yaşayayım ki yani? Karşılık yok, netice yok. Karşılık kebap yemek mi? Arabaya binmek mi? Güzel bir evde oturmak mı? Ya zengin olsan etrafındaki insanların birçoğunun, hepsinin demeyeyim, ikinci
perdesiz yüzlerini gördüğünden insan yaşamaktan soğur ya. Selamünaleyküm. Kuzen neredeydin sen ya? Ya kardeş sen 20 senedir sen neredeydin, bunun benim sana sormam lazım yani. Ne bileyim ya, böyle aklıma geldin aradım. Ne oldu? Çok zengin oldum, bir arsa düştü. Dededen, atadan. Onun için arıyor adam. Şimdi sen böyle en yakın gördüğün, en azından 20 senedir aramasa da bir akraban var dediğin adamın bu aramasından dolayı akrabalarından sor. Tam bu mantık, inan ki. 3 lira, 5 lira için, 1 lira için insanlar birbiriyle küsüyor ya. Allah için yapmıyor mu? Allah için yapıyorsun. Tamam, o zaman unut gitsin. Allah zaten sonsuz bir ücret vermiş sana. Bedelini ödeyemeyeceğin. Sen de 1 lirayı, 1000 lirayı, 1 milyonu ona hibe et, ver gitsin yani. Ama biz de bu anlatılan noktalarda şeytanın ademi kabul, kabulü adam noktalarında getirmiş olduğu taklalara çokça düşüyoruz maalesef. İşimize geldiğimiz sünnet-i seniyede zirveyiz. Zor bir an, sıkıntılı bir an. Hadi git şu adamla barış, ayıp değil mi? Bak Resulullah küs kalmamış. İslam'ın birliği dağılmasın diye birçok şeye ne yapmış? Göğüs germiş. Sen niye böyle yapıyorsun deyince olur mu? Olması lazım. Buralarda sınıfta kalıyoruz maalesef. Devam edelim. Yoksa ahiret cehennemini andıracak bu dünyada dahi manevi bir cehennem azabı çekeceklerdi ve intihara mecbur olacaklardı. İşte ey ehli iman, sizi idam ebediden ve dünyevi ve uhrevi cehennemlerden kurtaran Kur'an'ın himayeti altına müminane ve mütemidane giriniz ve sünnet-i seniyesinin dairesine teslimkârane ve müstehsinane dahil olunuz. Dünya şekavetinden ve ahirette azaptan kurtulunuz. İnşallah rivayet, yani okuduğum kadarıyla Mesnevi'de şeytanın korktuğu bir kadının hikayesi var. Bir gün şeytan üzgün ve ümitsiz bir halde gelirken bir koca karı onu bu halde görürdü ve sordu. Ne oldu sana, neden böyle mahzunsun? Şeytan, şuradaki mabette Bersisa isminde bir adam var. 40 yıldır ibadet edip duruyor. Ne yaptıysam ona tesir edemedim. Sonunda ümidimi kestim, mağlup oldum ve gidiyorum dedi. Koca karı yırtık pırtık ayakkabılarını gösterip bana yeni bir ayakkabı vaat edersen ben senin yapamadığını yapar, onu azdırıp yoldan çıkartırım dedi. İnsi ve cinni şeytanlar. Yani bizim o hislerimizi her zaman cinni şeytanlar harekete geçiremiyor. İnsi olarak gördüğümüz şeytanlar onları harekete geçiriyorlar. Şeytan peki dedi. Koca karı birisinin süt emen çocuğunu çaldı. Yanına da bir şişe şarapla bıçak aldı ve Bersisa'nın ibadet ettiği mabede gitti. Bir tarafa gizlendi. İbadeti bitince mabedin hizmetçisi her zaman yaptığı gibi ortalığı temizledi ve anahtarı Bersisa'nın yanına bırakıp gitti. Gece yarısına doğru Bersisa ibadete devam ederken kadın gizlendiği yerden fırlayıp anahtarı kaptı ve elindeki bıçak karşısına geçerek Bersisa'ya şöyle dedi. Ya şu şişedeki şarabı içersin, ya çocuğu öldürürsün, ya da benimle zina edersin. Kararı sen ver. Bu işten birini yapmazsan bu adam beni buraya hapsetti, ırzıma geçecek diye bağırmaya başlarım. Yapma etme, bunlardan hiçbirini yapamam, Allah'tan korkarım. Benden başka bir şey iste diye yalvarıp yakardıysa da kadın söylediklerinde ısrar etti. Bak, şeytanın dize getiremediği Bersisa'yı yaşlı bir kadın ne hale getiriyor. Bersisa çaresiz kalınca bu 3 işten şarap içmeyi diğerlerine göre daha az günah olarak düşündü ve şarabı içti. Sarhoş olduğunu gören kadın bütün cazibesini kullanarak onu tahrik etmeye çalıştı. Bersisa baştan çıktı, kadınla ilişkiye girmek istedi. Kadın, ancak çocuğu öldürürsen kendimi sana teslim ederim dedi. Bersisa çocuğu öldürdü ve kadına saldırdı. Kadın bütün bunları yaptıktan sonra pencereyi açıp imdat yetişin, beni bu adamdan kurtarın diye feryat etmeye başladı. Duyanlar koşup geldi ve kapıyı kırarak içeri girdiler. Kanlı bıçağı, kanlar içinde yerde yatan çocuğu, şarap şişesini ve üstü başı perişan kadını gördüler. Sarhoş Bersisa'yı tutup suç delilleriyle hakime götürdüler. Her şey açık bir şekilde aleyhinde olduğundan ve inkara mecali olmadığından hakim Bersisa'yı idama mahkum etti. Bersisa asılacağı sırada şeytan ona görünüp bana imanını verirsen seni kurtarırım dedi. İmanı alabilmiş mi şeytan? Daha alamamış. Günah işletmiş, hata yaptırmış ama alamamış. Burada neyi kullanmış? Hisleri. Anlattığımız şeyler var ya, insanın aklının önüne geçen hislerini kullanmış. Artık kimin suretinde görünmüşse Bersisa ona uyup imanından da oldu. Şeytan istediğini elde edince ben senden uzağım diyerek gitti. Her zaman yaptığı taktik. Bir günah işleyince siz pişman oluyorsunuz ya, şeytan orada diyor işte. Ben senden uzağım, ben Allah'tan korkarım. Bu hatayı sen yaptın. Ben sana bir şey vaat etmedim diyor. İşte dünyada da o bahsetmiş olduğumuz temel probleme düşmenin en dibi bu hataları yapmak. Aman canım ne olacak? Nasıl olur? Ne olur? Boş ver falan. Bu cümleler iç dünyandan geçiyorsa hemen anında 2 rekat namaz kılmaya boş ver mi diyor. 4 rekat kılacaksın. Bastıracaksın. Sal diyor ya.
En iyi savunma saldırıdır. Taktik bu. Koca karıya vaat ettiği ayakkabılarını alan şeytan onları epeyce uzun bir sopaya takarak kadına uzattı. Kadın niçin elinle vermiyorsun diye sorunca şeytan ne olur ne olmaz bana da bir iş edersin senden korkulur diyerek hızla oradan uzaklaştı. Demek ki biz şeytanları buradakiler temsil tabii hani kadın demesi, yaşlı demesi, Bersisa yerine başka bir alim de olabilir o okuduğum kadarıyla. Bu noktada hepsi temsil. Yani insi şeytanlar cinli şeytanlardan daha sıkıntılı çünkü insan şeytandan yani cinlerden yaratılış olarak daha üstün. O yüzden şerri de daha üstün oluyor. Bak şarabı içiriyor, çocuğu öldürtüyor, kendine tecavüz suçu veriyor, adamı idam ettiriyor. Şeytan bile ondan sopayla uzaklaşaraktan kurtulmaya çalışıyor. Temsil yani. Bu işlerin önemli olan içindeki manayı almak. Doğrudur, yanlıştır. İsimlere de takılmayın. O yüzden şeytanın bu ademi kabul, kabulü adem noktasında sürükleyeceği deve kuşu olayı vesaire gibi şeyleri göz ardında bulundurmayın. Hepimizin deve kuşu olduğu alanlar var. Oraları gözden kaçırmayın. Bu yazanlar mahallede anlatacağım bir çocuk akrabalarından birisine değil de bizzat kendi nefsine olmalı ki işe yarasın. Lillahi Teala el-Fatiha ve salavat. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın toplar da gidecek. Heyecanında gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Vaktına düştüm ya Rabbi. Vaktına düştüm ya Rabbi. Vaktına düştüm ya Rabbi. Vaktına düştüm. Siz de Hayalhanem Almanya'ya destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.